Şunu belki deneyebiliriz. HTTP kullanıcısının ana dizinine git dediğim zaman HTTP diye bir dizindeyim. Bunu da şöyle gösterelim. Herkese merhaba. Kanala hoş geldiniz. Terminal kursu serisine cd komutuyla devam ediyoruz. Cd komutu change directory yani dizin değiştir anlamına gelmektedir ve sizin o anda çalıştığınız yeri değiştirmeye yarar. Burada gördüğünüz dosya yöneticisinde ben şu an kendi home klasörümdeyim. Yani Furkan kullanıcısının ana dizininde. Bu /home/Furkan olarak belirtilmektedir. Burada desktop'a gittiğim zaman /home/Furkan/desktop'a gitmiş oluyorum. Şimdi ben geriye gidiyorum. Ben burada bir yaklaşık işareti görüyorum. Bu Furkan kullanıcısının ana dizininde bulunduğumu söylüyor. Az önce desktop'a gittiğim gibi terminalde de desktop'a gitmek istiyorum. cd desktop dediğim zaman sonuna bir slash koyduğunuzda bunun dizin olduğunu gösterir. Ben tabla tamamladığım için kendisi bunu otomatik koydu. Şu an desktop içerisinde bulunduğumu görüyorsunuz. Şimdi bir önceki dizine gitmek istersem şu an buradayız. cd nokta nokta yazarsam bunu yapabilirim. Yani ben buradaki geri butonuna bastığım zaman aslında bunu yapmış oluyorum. Bir önceki bulunduğum dizini hatırlamıyorum diyelim ve bunu history'den de bulmak istemiyorum. Belki de çok uzun bir zaman önce geçmiştim. Bu arada yukarı aşağı tuşlarıyla geçmişte gezinebiliyorsunuz. Kabuk programınız desteklediği sürece. Şimdi cd yazıp sadece tire yazarsam benim bir önceki dizinimin ne olduğunu yazdırıyor ve oraya gidiyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Desktop içerisinde cd şu an ne seçeneklerim varmış? Mercenaries'e girelim. Ben nerede olduğumu şu an tam olarak bilmiyorum diyelim ve tam olarak ana dizinime gitmek istiyorum. Yani /home/Furkan'a. Yani bu yaklaşık işaretiyle gösterilen dizine gitmek istiyorum. Bunun için 3 farklı seçeneğim var. Sadece cd yazıp enter'a basabilirim. Bunu yaptığım zaman hiçbir parametre vermemiş oluyorum ve doğrudan benim ana dizime gitmiş oluyor. Şimdi tekrar bu cd parametresini verelim ve bir önceki bulunduğum dizine gidelim. Şimdi başka bir yöntemle gidelim. cd diyorum, yaklaşık işareti diyorum. Yaklaşık işareti zaten benim /home/Furkan dizinimi belirtiyor demiştim. O zaman bunu çalıştırdığımda yine oraya gitmesi gerek. Tekrar bu tire ile eski yere gidelim ve şimdi cd yaklaşık işareti Furkan diyorum. Yaklaşık işaretinden sonra Furkan yazdığım zaman benim Furkan kullanıcısının ana dizinine git dediğimi anlıyor. Ben şu an zaten Furkan kullanıcısında olduğum için sonuna Furkan yazmadığım zaman o dizine gidiyor. Bakalım, evet, çalıştı. Şimdi sistemde başka bir kullanıcı olarak root var. Root'u şu an ana dizinine gitmek için kullanamam. Bunun nedenini de ilerleyen videolarda anlatırım zaten. Başka bir kullanıcı olarak Bluetooth diyelim. Ancak böyle bir dizin yok elbette. Şunu belki deneyebiliriz. HTTP kullanıcısının ana dizinine git dediğim zaman HTTP diye bir dizindeyim. Bunu da şöyle gösterelim. Yaklaşık işareti HTTP dediğim zaman /srv/http yani server HTTP dizininde bulunmuş oluyorum. Bunlar farklı kullanıcılar olabilir. Sisteminizde sizin tanımlamadığınız, giriş yapma yetkisi olmayan farklı kullanıcılar olabilir. Bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi için bu kullanıcılara ihtiyaç vardır ve zaten sisteminiz kurulurken bunlar da tanımlanmış olacaktır. Ancak dediğim gibi ben burada bir Mehmet kullanıcım olsaydı bunu yazdığımda /home/Mehmet'e gitmiş olacaktı. Eğer siz kendi elinizle onun ana dizinini başka bir dizine taşımadıysanız. Şu an HTTP kullanıcısının ana dizini /srv/http olarak görünmekte. cd komutundan bahsedeceğim yerler bu kadardı. Ancak biz burada noktanın ne olduğundan bahsedelim. Aslında biraz bağıl yani relative path'lerden bahsetmiş olalım. Tekrar kendi ana dizilime gidiyorum sadece cd yazarak ve burayı tekrar Ctrl L yaparak temizliyorum. Artık burayla çok bir işimiz kalmadı. Kapatalım. cd diyorum. Desktop dediğim zaman benim bunu çalıştırabilme nedenim zaten içinde bulunduğum dizin içerisinde desktop adlı bir klasörün bulunması. Şimdi şöyle yapalım. cd desktop dersem desktop'ın içerisinde bir desktop dizini arayacak ve oraya gitmeye çalışacak. Ancak benim desktop'ımda gördüğünüz üzere desktop adında bir dizin bulunmamakta. Şimdi ben bir dizin geriye gitmek istediğimde cd nokta nokta yazarak bir önceki dizine gidebilirim. Çünkü nokta nokta her zaman bir önceki dizin demektir.
Nokta yazsaydım şu anki dizine git demiş olurdum ve bir değişiklik olmazdı, ancak ben cd hakkımı kaybetmiş olurdum. Çünkü ikisi de bir önceki dizinde şu anki dizinde aynı dizini göstermiş oluyor. Ayrıca ben şöyle yapabilirim. Şu an desktop içerisindeyim. cd nokta nokta dediğim zaman bir önceki dizi, yani ana dizinime gitmiş oluyorum. Slash dedim. Documents'e gidebilirim bu şekilde. Desktop'tayken bir üst dizine indim ve onun içindeki Documents demiş oldum. Bu şekilde bağıl yollar izleyerek başka dizinlere gidebilirsiniz. Bir de şöyle yapabiliriz. cd slash user share applications atıyorum şu an. Bunun tam yolunu vererek de gitmiş olabildim. Şimdi biz bu tam yol üzerinden tekrar Documents'e gitmeye çalışalım. Bunu yapmak için cd nokta nokta. Şu an Applications'tan Share'a geçmiş oldum. Nokta nokta slash. Bunun içerisinden User'a geçmiş oldum. Nokta nokta dediğimde artık root içerisindeyim. Ve buradan home deyip Furkan deyip, ki gördüğünüz üzere doğru olduğu için tabloda tamamlayabiliyorum şu an. Documents dediğimde bağıl bir şekilde ben User Share Applications'tan Documents'e geçiş yapabilmiş oldum. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki komutta görüşmek dileğiyle.